Merhabalar. Bugün sizinle birlikte bu uykucu tavşanı öreceğiz. Görmüş olduğunuz bu uykucu tavşandan binlerce sipariş almış olabilirim. Siz de bu uykucu tavşandan rengarenk örerek sayfanızda paylaşarak satışa çıkartabilirsiniz. İsterseniz gelin hep birlikte uykucu tavşanı örmeye başlayalım. Uzun kulak tavşanımızın öncelikle bacaklarını örmekle başlıyoruz. Ben 2.2 milim yün tığ tercih ettim. İnce iplik, koton iplik tercih ettim. Siz tercih ettiğiniz ipliğe göre tığ numaranızı da arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum ve daire haline getiriyorum. İkinci sırada her bir ilmeği çift batıyorum ve 6 olan sık iğne sayımı 12'ye çıkartıyorum. Üçüncü sırada 1, 2 ve 3 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonunda 12 olan sık iğne sayımı 15'e çıkartıyorum. Dördüncü sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda 15 olan sık iğne sayımı böylece korumuş olacağım. Evet, dördüncü sıramı da bitirdim. Şimdi arkadaşlar bundan sonra tamamıyla düz öreceğiz. Çok kolay bir tarif. Hiç zorlanmadan örebileceksiniz. 5. sıradan 30. sıraya kadar her bir ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Örerken bir yandan da içine boncuk silikon elyafla doldurmayı unutmuyoruz. Evet, 30. sıraya kadar düz örme işlemimi bitirdim. Şimdi birinci bacağımı bitireceğim. İlmek kaydırma yaparak, yani üzerine almadan çıkarak bu şekilde son işlemi yapıyorum. İpliğimi kesiyorum. Ve burada artık bu ipliğimle bir işim kalmıyor. Düğüm atıyorum. Ve ipliği içine doğru gizliyorum. Şimdi bu ördüğümüz tariften bir tane daha öreceğiz. İkinci bacağımızda ipliğimizi kesmeyeceğiz. Birinci bacak ve ikinci bacağı birleştirip vücuda çıkacağız. Diğer bacağımızı da bitirdik. Şimdi buradan ipliğimizle devam ediyoruz. Gövdeyi yapmak için 4 tane zincir çekiyorum. İlmek kaydırma yaptığım bacağı alıyorum. İlmek kaydırma yaptığım yerden ilmek kaydırmayla yine birleştiriyorum. Yani üzerine almadan çıkıyorum. Şimdi bütün etrafı bir tane, her bir ilmeğe bir tane sık iğne gelecek şekilde dönüyorum. Birinci bacaktan 15 tane sık iğne örmüş olacağım. Aradaki zincirlere geldim. 4 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. Zincirlerin bir lobunu alarak her bir zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Ve arada 4 tane sık iğne yapmış olacağım. Ve ikinci bacağa geçiyorum. İkinci bacakta da yine aynı şekilde tüm çevreye dolanıyorum. 15 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Her bir ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde. Böylelikle ikinci bacağım da bitmiş oldu. Tekrardan aradaki zincir kısma geldim. Yine bir loblarını alarak 4 zincirin her bir lobuna bir tane sık iğne yapıyorum ve yine arada 4 tane sık iğne olmuş olacak. Hem arkada hem önde 4 tane sık iğne, toplamda 8 tane sık iğne olmuş olacak. Böylelikle vücutta ilk birinci sıram bitmiş oldu. Dilerseniz hemen buraya bir ilmek belirleyici veya farklı renkte bir ip koyarak sıra başlarını belirlemesi için size yardımcı olabilir. Şimdi vücutta ikinci sıradan devam ediyorum. Birinci sırada birinci bacaktan 15, ikinci bacaktan 15, aralarda 4, 4, 8 olmak üzere toplamda 38 sık iğne elde etmiş olduk. İkinci sırada düz örüyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne ve toplamda 38 olan sık iğne sayımı koruyorum. Bu şekilde ikinci sıradan 17. sıraya kadar düz öreceğiz. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 17. sırada dahil olmak üzere her bir ilmeğe bir sık iğne. Sıra sonunda da 38 olan sık iğne sayımızı koruyacağız.
Gövdenin 18. sırasından devam ediyorum. 8 sık iğne örerek başlıyorum. 8 sık iğne ördükten sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Şimdi 17 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Ve kalan 9 sık iğneyi de düz örüyorum. Böylece 18. sıramız da bitmiş oldu. Sıra sonunda 36 sık iğneye düşürdük. 19. sırada her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum ve 36 sık iğne sayımı bu sırada koruyorum. 20. sırada 7 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu işlemi 4 defa tekrarlıyorum. Böylece sıra sonunda 32 sık iğneye düşüyorum. 21. sırada 1 2 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. 6 sık iğne ör, bir eksilt işlemini 3 defa tekrarlamış olacağım. İlkini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Şimdi 3. 6 sık iğne ör, bir eksilt. Ve kalan 4 sık iğnemi de düz örüyorum. Böylece 21. sırada 28 sık iğneye düşüyorum. 22. sıradan devam ediyorum. 4 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Daha sonra 5 sık iğne örüyorum. Ve bir tane eksiltme yapıyorum. 5 sık iğne ör, bir eksilt işlemini yine 3 defa tekrarlamış olacağım. İlkini yaptım. 5 ve bir tane eksiltme yapıyorum. İkinci 5 sık iğne ör, bir eksilt. Şimdi üçüncüsünü yapıyorum. 3 defa tekrarladıktan sonra kalan bir sık iğneyi de düz örüyorum. Ve böylelikle 22. sırada da sıra sonunda 24 sık iğneye düşürmüş oluyorum. 23. sırada 2 sık iğne örerek başlıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. 4 sık iğne ör, bir eksilt işlemi yapacağım ve bu işlemi 3 defa tekrarlayacağım. 4 sık iğne ör, bir eksilt işlemini 3 defa tekrarladıktan sonra kalan 2 sık iğneyi de düz örüyorum. Ve böylece sıra sonunda 20 sık iğneye düşürüyorum. İçini boncuk silikon elyafla da mutlaka dolduralım. Gövdemiz şimdi bitti. Dolum yaptıktan sonra boyun kısmından devam edeceğiz. Boyun kısmında yani 24. sıradan 28. sıraya kadar her bir ilmeğe bir sık iğne örecek şekilde devam ediyoruz. Her sırada 20 sık iğne sayımızı koruyacağız. Bu şekilde toplamda 5 sıra boyun örmüş olacağız. Boyun kısmını da bitirdik. İlmek kaydırma yöntemiyle son bitişimi yapıyorum. Üzerine almadan çıkıyorum. İpliğimi kesiyorum. Ve düğümümü atıp ipliğimi boyundan içeri alacağım. Boyun kısmında sıkıca boncuk silikon elyafla dolduralım. Tavşanımızın gövdesinde şimdi kollarına sıra örmeye geldi. Yine sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle daire haline getireceğim. İkinci sırada her bir ilmeğe çift batıyorum ve 6 olan sık iğne sayımı 12'ye çıkartıyorum. Üçüncü sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Yani düz örüyorum. Böylece 12 olan sık iğne sayımı bu sırada koruyorum. Dördüncü sırada artık bundan sonra yapacağımız işlemler çok kolay. Üçüncü sıradan 28. sıraya kadar her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum.
Yani düz örüyorum. Toplamda 26 sıra düz örmüş olacağız. Her bir sırada 12 olan sık iğne sayımızı korumuş olacağız. Örerken bir yandan da içini boncuk silikon elyafla eşit bir şekilde doldurmayı unutmuyoruz. 26. sıraya kadar kolumu ördüm. Şimdi son bitişteyiz. Şu kısma birazcık az boncuk silikon elyaf dolduruyoruz arkadaşlar. Çok fazla dolum yapmıyoruz. Örgümüzü dikerken kolaylık sağlaması açısından tığ ile birleştireceğim. Örgümü ikiye katlıyorum ve birbirine bakan ilmekleri sık iğne yardımıyla alıyorum. 5 tane sık iğne yaparak bu şekilde kolumu tığ ile birleştirdim. Şimdi uzunca bir iplik bırakacağım dikiş için. Ve böylece birinci kolum hazır olmuş oldu. Şimdi aynı tarifle bir tane daha kol yapmanızı isteyeceğim. Uykucu tavşanımızın sıra kafa yapımında hemen sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. İlmek kaydırmayla daire haline getiriyorum. İkinci sırada her bir ilmeğe çift batıyorum ve 6 olan sık iğne sayımı 12'ye çıkartıyorum. Üçüncü sırada bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Bu şekilde bir sık iğne ör, bir arttır, sıra sonuna kadar devam ediyorum ve sıra sonunda 18 sık iğneye çıkıyorum. Dördüncü sırada 2 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 24 sık iğneye çıkıyorum. 5. sırada 3 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrarlıyorum. Sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşıyorum. 6. sırada 4 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrarlıyorum. Sıra sonunda 36 sık iğneye çıkıyorum. 7. sırada 5 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemlerimi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaşıyorum. 8. sırada 6 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşıyorum. 9. sırada 7 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 54 sık iğneye çıkıyorum. 10. sırada 8 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 60 sık iğneye çıkıyorum. 11. sırada artık arttırma yapmıyoruz. Her bir ilmeğe bir sık iğne gelecek şekilde devam ediyoruz ve böylece sıra sonunda 60 olan sık iğne sayımızı koruyoruz. 11. sıradan 25. sıraya kadar düz örüyoruz. Her bir sırada 60 olan sık iğne sayımızı koruyoruz. Yani toplamda 15 sıra düz öreceğiz. Düz sıraları ördükten sonra 26. sıradan devam ediyoruz. 26. sırada 8 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum ve sıra sonunda 54 sık iğneye düşüyorum. 27. sırada 7 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemlerimi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 48 sık iğneye düşüyorum. 28. sırada 6 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme işlemini yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 42 sık iğneye düşürüyorum. 29. sıradan devam ediyorum. 29. sırada 5 sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltme işlemimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrarlıyorum. Sıra sonunda 36 sık iğneye düşürüyorum. 30. sırada 4 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme işlemini yapıyorum. Sıra sonuna kadar yine bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 30 sık iğneye düşürüyorum. Gördüğünüz gibi alanımız gittikçe daralmaya başladı. İçini bir yandan da boncuk silikon elyafla doldurmaya başlayalım.
31. sırada 3 sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltme işlemini yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemlerimi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 24 sık iğneye düşüyorum. Son sırada 10 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane eksiltme işlemini yapıyorum ve tekrardan 10 sık iğne öreceğim. Bir tane eksilteceğim. Böylece en son sırada da 22 adet sık iğneye düşmüş olacağım. Son eksiltme işlemini de yaptım. En son arkadaşlar ilmek kaydırma yaparak, yani üzerine almadan çıkıyorum. Kafa dikişi için uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum ve böylelikle kafamız da hazır olmuş oldu. Şimdi sıra kafada göz, burun işlemesinde. İşlemelerde aynı ördüğümüz ipliği katlarına ayırarak yapıyorum. Uykucu tavşanımızın göz işlemesi için siyah ipliğimizden 2 tel alarak yapacağız. Başlangıç noktasının arkaya gelmesine dikkat edelim. Ve başlangıç noktasının ön tarafından sayıyorum. 16. ve 17. sıraların arasını buluyorum. Ve bu şekilde yerlerini işaretliyorum. İki gözümüzün arasında 6 tane ilmek olacak. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğe bu şekilde yine yerini belli olacak şekilde sabitleyiciğimi yerleştiriyorum. Şimdi alt kısımdan hemen evet, ilk göz işlememiz tamam. Şimdi diğer göz işlememizde yine aynı şekilde simetri iğne alarak yapıyoruz. Burun işlemesinde yine katlarına ayırdığım 2 telimle yapıyorum. Alt taraftan giriyorum. İlk önce burnumuzun yerini belirliyoruz. Bir üçgen çizeceğim. Her iki taraftan da birbirine eşit uzaklıkta olmasına dikkat edelim. Üçgenimizin ana hatlarını çizdikten sonra başlayacağız bu üçgenin içini doldurmaya. Üçgenimizin içini doldurduktan sonra alt kısmında dikey yönde bir tane çizgimiz var. Onu da yapıyoruz ve böylelikle burun işlemimiz de bitmiş oluyor. Alttan çıkardığımız ipliklerimizi bağlayıp kafanın içine alacağız. Şimdi sırada kulakları öreceğiz. Yine sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı sıkıca çekiyorum. Daire haline getirip ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir üst sırada, ikinci sırada bir sık iğne örüyorum. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 9 sık iğne elde edeceğim. Üçüncü sırada 2 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonunda 12 sık iğneye çıkıyorum. Dördüncü sırada 3 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyorum. Sıra sonunda 15 sık iğneye ulaşıyorum. 5. sırada 4 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 18 sık iğneye çıkacağım. 6. sırada
5 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemlerimi tekrarlıyorum. Sıra sonunda 21 sık iğneye ulaşıyorum. 7. sırada 6 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum ve sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşıyorum. 8. sırada her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Artık arttırmalar bitiyor. Düz öreceğim. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 13 sıra düz örüyorum. Toplamda 13 sıra düz ördükten sonra ilmek kaydırma yapıyorum ve uzunca bir iplik bırakıyorum dikiş için ve böylelikle birinci kulağım hazır olmuş oluyor. Bu kulaktan bir tane daha yapmanızı isteyeceğim. Evet, parçalarımızı ördük. Şimdi dikişe geçiyoruz. Dikişte öncelikle kulaklarını dikmekle başlayacağız. Kulağımızı bu şekilde ikiye katlıyoruz. Birkaç yerden dikiş yapıyoruz, tutturuyoruz. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Kulağın yerlerini belirlemek için yapacağımız işlem oldukça basit. Gözlerin üst tarafından hemen birini buraya, diğerini de diğer gözün hizalayacak şekilde üst kısmına dikiyoruz. Öncelikle bir baştan ve bir sondan yine tutturuyoruz kulağımızı. Diğer uç kısmından da en uzak noktasından da kulağı kafaya sabitliyoruz. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra dikey dikiş yöntemiyle kulağımızı tamamıyla kafaya dikiyoruz. Kulak dikişlerini yaptıktan sonra boyun ve kafa dikişini yapacağız. Bu şekilde boyun kısmını tamamen kafanın iç kısmına alıyoruz. Burada kalın bir iğne kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha rahat, kolay bir dikiş yapmak adına. Tavşanımızın boyun kısmında herhangi bir papyon veya kurdale olmadığı için gezi dikiş yöntemi kullanacağız. Kafadan vücuda giriş yaptım. İpliğimi çekiyorum. Çıkış yaparken kafanın iç kısmından çıkış yapıyorum. Bir yandan alıyorum. Tekrardan vücuttan. Vücuttan çıktığım zaman tekrardan kafanın iç kısmından batarak dışarıdan çıkıyorum. Bu şekilde tüm kafayı bu şekilde her bir ilmeği atlamadan devam edeceğim. Böylelikle dikişim iç tarafta kalmış olacak. Sağa sola sallanmayan ve pürüzsüz bir kafa dikişi yapmış olduk. Şimdi sıra kollarını dikmekte. Kol dikişimiz de oldukça basit. Burada tığ ile birleştirdiğimiz yer bizim dikişte oldukça bize kolaylık sağlayacak. Hemen şöyle boynun alt kısmından bir baştan bir sondan kolumuzu sabitliyoruz ve kalan kısımları da dikiyoruz. Aynı işlemi diğer kol dikişi için de uyguluyoruz. Evet, dikişimizi de tamamladık ve böylelikle uykucu tavşanımız hazır olmuş oldu. Evet, bir başka tarif videosuna görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.